Müziğin arkasındaki o gizli dili, o sırrı hiç merak ettiniz mi? Notaların ötesine geçip ritme asıl ruhunu veren o görünmez gücü, yani artikülasyonu, gelin bugün birlikte çözelim. Şöyle bir düşünelim. Herhangi bir sesi, mesela sıradan bir tıkırtıyı, bizi alıp götüren bir melodiye ya da yerimizde duramadığımız bir ritme dönüştüren şey tam olarak ne olabilir? İşte bugünkü yolculuğumuzun başlangıç noktası tam da bu soru. Ve işte cevap. Tek kelime, artikülasyon. Çünkü mesele aslında sadece hangi notaları çaldığınız değil. Asıl mesele o notaları nasıl çaldığınız. Her bir vuruşa karakterini, duygusunu veren şey tam da bu. Peki nedir bu artikülasyon tam olarak? Bunu anlamanın en güzel yolu bence bir anlığına bir müzisyen gibi değil de bir ressam gibi düşünmek. Teknik olarak konuşursak artikülasyon bir notanın nasıl ses çıkaracağını söyleyen kurallar bütünü. Yani o nota kısa mı olacak, uzun mu, vuruşu sert mi, yumuşak mı, bir sonraki notaya yapışık mı gidecek yoksa tek başına mı kalacak? İşte bütün bu küçük kararlar var ya, ifadenin ta kendisi aslında. Hani ressam benzetmesi yapmıştık ya, işte tam olarak o. Müzisyen bir ressamdır, enstrümanı onun fırçasıdır, notalar da renkleridir. Peki artikülasyon ne? Artikülasyon, o boyayı tuvale nasıl sürdüğüdür. Fırçanın her bir darbesidir. Bir ressamın tek bir fırça darbesi olmaz, değil mi? Müzisyenin de öyle. Mesela staccato, tuvale böyle minik keskin noktacıklar koymak gibi düşünün. Legato, tam tersi. Fırçayı hiç kaldırmadan pürüzsüz bir çizgi çekmektir. Aksente gelince, o da buraya bakın der gibi tuvale atılan kalın, iddialı bir imzadır. Tamam, teori güzel de. Pratikte bu iş nasıl oluyor? Hadi şimdi tuvalimizi ve boyalarımızı elimize alalım. Bugünkü tuvalimiz ritmin adeta kalbi olan darbuka. Bakalım bu fırça darbeleri darbukada nasıl seslere dönüşüyor? Bir darbukacı ressamının paletinde iki ana rengi vardır. Düm ve tek. Düm dediğimiz o derin, tok ses var ya, o bizim zemin rengimiz. Tekse tiz, parlak, keskin bir renk gibi detayları ortaya çıkaran renk. Bütün o ritimler işte bu iki rengin dansından doğuyor. Hadi o zaman fırçayı boyaya batırma zamanı. Bakalım bu teknikler darbukada, yani tuvalemizde nasıl canlanıyor? Az önce staccato'dan bahsettik, hani o kesik kesik noktalı vuruşlar. Peki darbukada bunu nasıl yaparız? O sesi nasıl çıkarırız? Cevap aslında paletimizdeki ana renklerden birinde gizli. Hani o parlak, tiz, tek vuruşu vardı ya, işte o doğası gereği zaten tam bir staccato. Kısa, net, keskin, tam aradığımız şey. Ama hepsi bu kadar değil tabii. Paletimizde başka keskin renkler de var. Mesela tokat vuruşu, o da aynı şekilde keskin, yankısız bir ses yaratmak için var. Yani elimizde staccato etkisi yaratacak birden fazla seçenek bulunuyor. Şimdiye kadar resmin ana hatlarını, zeminini çizdik. Ama bir resmi asıl ilginç kılan nedir? Detaylar, değil mi? İşte şimdi o ince işçiliğe, ritme ruhunu veren o küçük dokunuşlara geliyoruz. Darbukada genellikle şöyle bir durum var. Sağ el ritmin iskeletini kurar. O temel dümleri, tekleri vurur. Ama işin ruhu, işin büyüsü sol elden gelir. O ince süslemeler olmasa ritim biraz eksik, biraz ruhsuz kalırdı. Bakın şu notasyona. Sağ elin ana vuruşların arasına serpiştirilmiş küçük notalar var, değil mi? İşte o 1 ve 3 numaralı parmaklarla yapılan dokunuşlar. Yani velveleler. Bunları ressamın son dokunuşları gibi düşünün. Hani o en ince gölgeler, minik ışık parlamaları vardır ya. Ritme o derinliği, o canlılığı işte bu velveleler katıyor. Tamam, renklerimiz var, fırça darbelerimiz var, ince detaylarımız da var. Peki tüm bunları alıp nasıl gerçek yaşayan bir müziğe dönüştüreceğiz? İşte şimdi en kilit noktaya, her şeyi birleştiren o güce geldik. Bir saniyeliğine hayal edelim. Elimizde bütün bu sesler var. Düm, tek, velveleler ama hepsini bir robot gibi tık 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 aynı kuvvetle çaldığımızı düşünün. Kulağa nasıl gelirdi? Tahmin ettiğiniz gibi dümdüz, mekanik, ruhsuz bir ses dizisi. İşte bu noktada sahneye vurgu çıkıyor. Vurgu, ritme kalp atışını veren şeydir. Bazı notaları diğerlerinden daha güçlü çalarak onlara anlam katar, bir cümle kurarız. Gelin az önceki notaya bir daha bakalım. Bakın bazı notaların üzerinde şöyle küçücük işaretler var, değil mi? İşte onlar vurgu işareti. Müzisyene diyor ki, hey, bu notayı diğerlerinden daha kuvvetli çal.
Bu kadar basit bir komut, o mekanik tıkırtıyı bir anda canlı bir nabza dönüştürüyor. İşte size artikülasyonun öncesi ve sonrası. Vurgu yokken elinizde ne var? Sadece ard arda gelen notalar. Bir egzersiz gibi. Ama o vurguları eklediğiniz anda, işte o zaman o nota yığını birdenbire lezzetli, karakterli bir ritme dönüşüyor. Belki bir Sofyan ritmine, belki bir rumbaya benziyor. Bakın kaynakta ne kadar güzel özetlenmiş. Vurgusuz çalınca bir ifade yok ama aksanlı çalınca ortaya çok daha lezzetli motifler çıkıyor. Yani vurgu müziğin tuzu biberi gibi. Onsuz olmaz, yemeğin tadı çıkmaz. İşte müziğin sırrı burada. Artık bu gizli dili siz de biliyorsunuz. Şimdi size bir görev. Bir sonraki dinlediğiniz şarkıda bu fırça darbelerini yakalamaya çalışın. O keskin davul vuruşlarını, o yumuşak piyano geçişlerini, o vurgulanan notaları. Bakın bakalım sizin favori şarkınıza özel kılan hangi dokunuşlarmış?